Aziz Kiraz gönlümün efendisi. Yemin ediyorum neden yapıyorum biliyor musunuz? İçim sıkıldı. Ya içim sıkıldı. Herhalde 138.600 kere falan istendi. Ama tabii ki bu kadar isteği de geri çevirmek olmaz. Hadi bakalım. Aziz Kiraz, Gönlümün Efendisi feat. Aleyna Tilki. Bakalım nasıl bir performansla karşı karşıyayız. Açalım biraz da sesini duyun iyice. Hop. Neler yaşanıyor? Doğru şey mi açtım ben? Gönlümün Efendisi değil mi? Evet. Bir anda ilginç olan şu, şimdi Aleyna Tilki'nin daha önce biz kanalda analizini yaptık bildiğiniz gibi. Aleyna Tilki hakkında söylediğim şeyleri hatırlarsanız şöyle demiştim. Aleyna Tilki sesini söylediği şarkıda doğru kullanıyor demiştim. O kadar çok tabii ki altına yorum geldi ki yani ben sonuçta gördüğüm şeyi söyledim arkadaşlar. Genel böyle haftalarca 38 tane Aleyna Tilki videosu izleyip ondan sonra böyle bir yorum yapmadım. Gönderdiğiniz şarkıda ne yaptığını söyledim ben. Şimdi bu şarkının girişinde gözümü kapattığımda Ebru Gündeş giriyor gibi hissediyorsunuz değil mi? Yani Aleyna Tilki, Aleyna'nın sesi bu demiyorsunuz. Burada Ebru Gündeş giriyor. Kapatın gözünüzü. Söndürüne bakın. Sesi puslu almış. Bir önceki analizde, kanalda yaptığımız analizde tertemiz sesini kullanıyordu. Burada Ebru Gündeş gibi kirletmiş beslerde. Bakın. Bak. Hoş geldin Ebru. Kalbimi gidiyor gönlüme. Hareketler Aleyna Tilki hareketleri. Sahnede şarkıyı söyleyen Aleyna Tilki ama çıkan ses fazlasıyla Ebru Gündeş değil mi? Yorum olarak. Peki burada şimdi biz Aleyna'yı eleştirelim, yerden yere vuralım mı? Hayır tabii ki. Aleyna çok genç yaşta bir şarkıcı. Oradan bir yorum alarak tüm bu yaşta, daha küçük yaşlarda, 13 yaşta, çünkü çok fazla soru soran arkadaş var. Diyor ki ben kendi kimliğimi nasıl bulacağım? Ya şarkı söylerken nasıl kendim gibi nasıl şarkı söyleyeceğim? Asıl sorun zaten bu arkadaşlar. Yani Aleyna burada şarkıyı ses tekniği olarak yanlış mı söylüyor? Hayır, temiz. Küçük, o stilin gerektirdiği kadar kirletiyor. Duruşunda, söyleyiş biçiminde, ağız açıklığında bir yanlışlık mı var? Yok. Neyde problem var? Sanki burada bir Ebru Gündeş dinliyorsunuz. Fakat o yaşlarda bu zaten normal arkadaşlar. Yani 12, 13, 14, 15, 16, 17, hadi 18, daha ileriki yaşlarda dahi başlangıç seviyelerinde biz hep birilerini dinleyerek müziğe başlarız. Bu sebeple kaçınılmaz olarak sesimiz şarkıları söylerken birilerine benzer. Benim de 16-15 yaşlarında şarkı söylerken işte Çelik şarkısı söylerken Çelik gibi, ne bileyim Tarkan söylerken Tarkan gibi, işte Levent Yüksel söylerken Levent Yüksel gibiydi. Ve ben öyle olduğu için kendimi mutlu hissederdim. Çünkü o sesi çıkarabilmek bana haz verirdi. Fakat zamanla beste yaparak, müzik öğrenerek, işte solfeji öğrenerek, yani müzikle alakalı bir şeyler yapmaya başlayarak, özellikle kendi şarkılarımı yapmaya başladıktan sonra bu sırtımdaki yüklerden ayrılıp kendi yolumu bulmaya başladım. Ama bu hemen olmaz. O nedenle Aleyna parçaya girdiğinde gözünüzü kapatın, bir Ebru Gündeş yorumuyla giriyor. Normal. Bu bir Aziz Kiraz isteğiydi ama oradan girdim. Bakın şu yorumlara, inanılmaz yani. Resmen Ebru'yu yutmuş. İleri alıyorum. Geliyor. Güzel. Bir tenor renkle karşı karşıyayız arkadaşlar. Tona bakalım mı parçada? Tona bakalım tabii ki. Bir saniye lütfen. Bakalım tonda ne durumda? Neredeler? Gururumu uzaktan uzağa dayanamam. Do. Do üzerinde söylenen bir Kürdi galiba, değil mi? Kürdi makamında bir style'a bakalım. Bir kere çok güzel giriyor Aziz Kiraz. Şimdi. Çok temiz almış, gördünüz değil mi? Ne kadar temiz ses kullanmış böyle. Sonundaki name kullanışı ne kadar doğru. Önce düz ses alıyor bakın. Yaptın
sonunda nameyi kullanıyor. O düz sesi tutmak arkadaşlar, biz pek çok öğrencime hep konuşuyorum da bir türlü olmuyor. Hep şöyle alıyorlar. Yaptın. Sürekli nameni ve titreterek. Yaptın. Yerine yaptın. Titreterek gitmeye çalışıyorlar. Düz ses kullanmak bütün şan işlerinde en güzel iştir. Bakın ne kadar önce düz, sonra vibratolu kullanıyor. Son derece güzel. Yaktın Düz, gururumu uzaktan uzak. Ağız açıklıkları son derece temiz, ses kullanışı güzel, pırıl pırıl. Zaten gencecik bir ses. Fakat şöyle söyleyebiliriz değil mi? Aziz Kiraz'ın bu yorumu sanki daha öznel duruyor. Yani daha böyle tamam Ebru'nun nameleri var içinde Aleyna gibi. Fakat tabii ki yani o kirletmeyi yapmıyor. Çok daha parlak okuyor yani. Yaptın gururumu. Yani daha kendini özgün kullanmış Aleyna'ya göre. Dayanamam. Nameler fena değil, güzel. Ne kadar güzel kullanıyor. Hiç kimselere yaramam artık. Mükemmel. Şuradaki name kullanışı kusursuz. Artık Yaram. artık. Biraz daha geri, özür dilerim. Kimselere yaramam artık. Yaramam artık. Müthiş. Yaktın Aziz Kiraz çok güzel Türk sanat müziği okuyabilecek bir gırtlağa sahip. Çok güzel, çok. gururumu İşte burada belki Aleyna'ya biraz da pes geliyor ton, o da ayrı mesele. Evet. uzaktan uzak. Bak ilginç bir yorum geldi. Aleyna tizlerini kullanırken başka böyle kulağının içindeki farklı şarkıcıların renklerini kullanarak, kullanma stillerini kullanarak kullanıyor. Bir anda sanki böyle bir Shakira rengi aldı değil mi? Bakın. Ama onun da gırtlakları son derece başarılı. Zaten temiz, o da kullanıyor. Hiç kimse, Bakın bu ses kim bu? hiç kimse, Değil mi? Bu kim? hiç kimselere, Bak böyle Seda Sayan değil mi? Başka bir şeyler de çıktı içinden. kimselere yaramam. Hiç kimselere yaramam artık. Ya nasıl açıklayabiliriz bu yorumu arkadaşlar? İkisi de şarkı söylüyor. İkisinin de sesi güzel. İkisinin de teknikleri doğru. Bir şey yok yaptıkları. İkisini de tertemiz şarkı kullanan iki genç. Aleyna kulağında ne varsa ortaya döküyor. Bütün dinlediği şarkıcıları. Birazcık karıştırıyor. Bazen özgün kullanıyor ama daha yaşı çok genç. Yani daha ileriki yaşlarda çok daha özgünleşecek zaten. Fakat Aziz'in burada okuyuşu teknik olarak ikisi de doğru işler yapıyor ama Aziz burada işi yaparken biraz daha öznel takıldığını söyleyebiliriz. Söndürün kalp. İkisi de tabii efsaneleşen, parçayı klasikleştiren, sürekli Ebru Gündeş namelerini yaptığı için açıkçası biraz onun etkisinde kalarak şarkı söylemişler. Yani ben her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Tamam güzel şarkı söylüyorsunuz. Tamam güzel yüzleriniz var. Şarkı söylemek için çok klassınız. Sahne duruşunuz klas. Fakat bu bir cover değil. Ya bu yaptığınız şey şu anda ikinizin Ebru Gündeş nameleri ve okuma stiliyle bir şarkıyı okuması. Aslında iş şudur. Keşke ikisi de bir parçayı orkestralarıyla beraber, bu yani bu söyleyen arkadaşların şeyi değil. Hani nasıl diyeyim? Bu arkadaşlar yapmadı diye değil. Ya bu bir projedir. Keşke bu projeyi yönetenler, hani onların dışında bu işi yapanlar, onları oralara çıkaranlar deselerdi ki ya bu parça tamam güzel ama siz öyle bir iki parça okuyun ki, bir de öyle bir orkestranızla yorumlayın ki tamamen orijinali dışında olsun zaten ve size özgü bir yorum olsun. Bu iki yorumda nereden bakarsanız bakın Ebru Gündeş gibi okunan bir şarkının Aziz Kiraz ve Aleyna Tilki okuması. Ama okuma stili birebir Ebru Gündeş. Şimdi ne kadar güzel olursa olsun özgünlüğünü
bir türlü sağlayamayan bir yoruma dönüşüyor. Buradan neyi çıkarıyoruz? Ben bu yorumları yapıyorum, sizlere fikir olsun diye yapıyorum arkadaşlar. Lütfen şöyle düşünmeyin. Ya böyle bir rezalet olmaz. Bu nedir canım izlediğimiz? Utanç verici. Böyle bir mantık yok. Siz bir şey yapıyorsanız, böyle düşünerek yaparsanız çok daha iyi sonuç alırsınız ve sesinizi daha iyi kullandığınızı gösterirsiniz. Aksi takdirde bu yorumu sadece ben değil, sizler de yapıyorsunuzdur zaten izlerken. Aa, ne onun gibi söylüyor, o onun gibi söylüyor. Sürekli diyorsunuz zaten. Bunu sadece ben demiyorum ki. Ama nasıl bir sonuç çıkarız? Yani öyle olmasında ne olsun? Arkadaşlar, öyle olmasında ne olsun? Çalışma olsun. Çalışma. Bir şarkıcı ne kadar iyi orkestrasıyla zihin patlatırsa o kadar iyi şarkıcı olur. O kadar daha büyük sizin gözünüzde büyür. Benden bu kadar bu şarkı.